Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Dacia Bigster. Dostlar 2021 yılında yeni bir marka imajı için Dacia Duster'ı yenilemiş. Bizim Renault da hemen o Duster'ı kapmıştı. Duster B SUV segmentinde olan bir modeldi. Ve Dacia'nın daha önce hiç olmadığı C SUV segmentinde ise büyük bir boşluk vardı. Yani evet, modellerinde genellikle uygun fiyat sekmesini göz önünde bulunduran Dacia için C SUV segmenti biraz da yükseklerde kaçıyordu. Fakat artık işler değişti. 2021 yılında konsept tasarımıyla yayınlanan Bigster artık canlı kanlı şekilde bizlerle. Bu videoda yeni Dacia Bigster'a dair bilmeniz gereken her şeyi öğrenmekle beraber yine sizlerin kafasına takılan Duster'la arasındaki farklar neler? 4x4 seçeneği var mı? Fiyatı ne ve almaya değer mi gibi soruların tamamına yine kendi tarzımızda ve en anlaşılır şekilde cevaplar bulacağız. Yeni Dacia Bigster'ı yakından tanımadan hemen önce aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve hemen yan tarafındaki abone ol butonuna basmayı unutmayın dostlar. Daha önce de dediğim gibi sizlerin bu küçük hamlesi sizlerle bizim aramızda olan bağın da kuvvetlenmesini sağlıyor. Sizlerin varlığını derinden hissediyoruz. Dacia Bigster 2021'deki konsept tasarımıyla ilk kez ortaya çıktığında gün gelip o tasarımın Duster'da da kullanılacağını evet kimse tahmin etmiyordu. Bigster'ın tasarımcısı Luca De Meo. İtalyan asıllı bu abimiz aynı zamanda 2007 model Fiat 500, Seat Ateca, Arona, Tarocco, Cupra Formentor'la Renault modellerinde de tasarımlarıyla var olmuş bir abi. Şu anda da zaten Renault grubunun CEO'su olur kendisi. Yeni Dacia Bigster'a önden baktığımızda her ne kadar ilk bakışta Duster'a benzetsek de aslında birçok farklar var. En büyük fark ülkemize Dacia markası altında gelirse logolardan direkt anlaşılacak dostlar. Dacia logolu olduğunda Bigster, Renault logolu olduğunda Duster. Ama sadece fark o kadar değil elbette. Tampon tasarımı da farklı dostlar. Duster'da iki parça halinde gibi görünen tampon tasarımı, Bigster'da tek parça halinde. Ve bu sis farları da Bigster'da köşelerde daha ufak formda led şeklinde. Onun dışında bu Y şekilli farlar, hareketli kaput tasarımı ve duruş birebir aynı. Ama gerçekten boyutlarının da etkisiyle heybetli bir duruş hakim. Yeni Bigster'la Duster'ın en büyük farklarından biri de, daha doğrusu onun Bigster olduğunu en rahat anlayacağımız yerlerden biri şüphesiz profil tasarımı. Yeni Duster'ı sokaklarda görenler iyi biliyor. Böyle arka tasarımı sanki yarıda kalmış gibi. Daha yüksek, daha oval bir tasarım çarpıyor insanın gözüne. İşte Bigster bunu tamamlamış. Bu çokgen çamurluklar kalın ve heybetli görünüyor ama şunu söylemeden olmaz. Şimdi bu Duster'da da öne çıkarılmıştı dostlar. Bigster'da gördüğünüz tüm plastik aksamlar Starkly adı verilen geri dönüştürülmüş plastikten imal ediliyor. %20'si geri dönüştürülmüş polipropilen olan bu parçalar Dacia mühendisleri tarafından geliştirildi. Hatta yakından bakarsanız bu üzerindeki benekli tasarımda buna ithafen bu şekilde. Dacia modellerinde son dönemde kullanılmaya başlanan bu jantlarda standart olarak 17 inç olarak gelse de 18 ve 19 inçlik versiyonları da var dostlar. Yalnız var ya 19'lar efsane yakışır gerçekten. Onlar Journey donanımında geliyor. Onun dışında arka kapı kollarının C-Sütun üzerindeki varlığı da aynı şekilde devam ediyor. Anlaşılan Dacia bu detaydan kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. Boy biraz uzayınca D-Sütun üzerindeki büyük kelebek camı ve üzerindeki Bigster yazısı da profil tasarımının en özel detaylarından olmuş. Şu arka çamurlukların şişkin tasarımların üzerine cuk diye oturan stopları ne demeli? Gerçekten bu tasarım beni yeni Bigster'a bir hayli yükseltiyor. Bir de hani evet böyle en kaba haliyle biraz daha büyük Duster deyip geçecek kimseler olabilir. Ama Dacia buna pek de izin vermiyor. Bu ince detaylarla gerçekten hem segment hem de kalite olarak daha iyi hissettiren tasarım detaylarıyla Bigster farkını ortaya koyuyor. Çamurluklardan uzanan stoplar daha ince formlarıyla ve karanlık yapısıyla çok daha dikkat çekici. Yani burada aynı tasarım led bir şekilde gelse bak işte o zaman efsane olurdu. Yani tamam Duster'da da o spoiler öyle spor duruyordu ama Bigster'ın genişliğiyle gerçekten spoiler farklı bir seviyeye çıkmış. Bir de şu sileceği spoilerın altına alıp burada pürüzsüz bir tasarım ve şık bir silecek hamlesiyle yine efsane şık hareketler adeta combo yapardı. Yine de bu haliyle de gayet güzel. Yani bizden başka da kimse demez silecek niye böyle diye. Dacia logosunun sabit kaldığı arka tarafta plaka boşluğu üzerindeki parça köşelere kadar uzanmış. Plaka boşluğu da böyle daha kıvrımlı halde. Duster'da adeta gökyüzüne doğru uzanan antenin Bigster'da çok şık biçimde yenilenmesi Bigster'la Duster arasındaki en büyük farklardan. Tamponun yine dolgun ve hacimli olduğu Bigster'ın boyutlarında bizi ne bekliyor? Sanırım en kritik yerlerden biri de bu değil mi? Yeni Dacia Bigster
4570 mm ile Duster'dan 227 mm yani 22,5 santim daha uzun, 1810 mm genişliğinde ve 1710 mm ile Duster'dan 50 mm yani 5 santim daha yüksek boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise Duster'ın 2657 mm uzunluğuna 4,5 santim daha ekleyip 2700 mm ile iç mekanla biraz daha ferah bir hacim sunuluyor. Onun dışında böyle burada çok fazla büyük bir değişim yok. Genişlik konusunda verilerde ya bir hata var ya da sahiden Bigster Duster'dan daha dar dostlar. Onu artık yollara çıktığında daha net biçimde göreceğiz. Dışarıyı görünce ya Duster'la bu kadar da fazla benzeme olmaz diyenlerin yüreğine su serpecek. Ya da ne yorum yapacağını şaşırtacak iç mekanıyla. Hiç öyle Duster'ı Renault'a kaptırdık diye üzülmeyin dostlar. Bigster'ın kapılarından geçip de iç mekanı bir şöyle göz atınca hayatında daha önce yeni Duster'ı hiçbir surette görmemiş ya da ucundan azıcık görüp hafızasında hiç yer etmeyenlerin gerçekten çok beğeneceği, ya abi Dacia'da bu tasarım konusunda kendisini aştı ya diyeceği bir iç mekan yeni Bigster'da bizi karşılıyor. Ama halihazırda yeni Renault Duster sahibi olanları pek de heyecanlandırmayacağı kesin olan bu iç mekanda koltuklar dikkatimizi çekti. Daha önce hiçbir Dacia modelinde görmediğimiz bu elektrikli şekilde hareket eden koltuklar Bigster'ın ilk lüks diyebileceğimiz özelliklerinden. Bu Journey donanımda standart olarak geliyor. Elektrikli koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında Duster'daki direksiyonda hiçbir farkı olmayan direksiyon simidini buluyorsunuz. Yani tasarım ve duruş konusunda benim başarılı bulduğum bir direksiyon oldu bu. O yüzden yeni Bigster'a da yakışır. Direksiyonun arkasında ise Bigster'ın en büyük farklarından diğerini görüyoruz. Duster'da 7 inç ayarında olan dijital gösterge Bigster'da 10 inçe çıktı. Tabi bu da yine donanıma bağlı olarak geliyor dostlar, haberiniz olsun. Giriş seviyesinde yine 7 inç olarak geliyor. 10 inçlik bu ekran üzerinden daha geniş ve rahat şekilde araçla ilgili tüm bilgileri anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Konsol tasarımının, havalandırma çıkışlarının ve bu telefon tutamaçının dahi aynı olduğu yeni Bigster'ın konsolunun merkezinde 10,1 inç büyüklüğünde dokunmatik bir multimedya ekranı bulunuyor. Tüm donanımlarda aynı büyüklükte gelen bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto başta olmak üzere Bluetooth bağlantısı yapılabiliyor. Ayrıca 6 hoparlörlü arkamız 3D ses sistemi de yine bu ekran üzerinden kontrol ediliyor dostlar. Bu konsolun şoföre doğru dönük olması açıkçası sürücüye kendini iyi hissettiriyor. O yüzden bunu seviyorum. Bu arada Journey donanım Bigster'ın en üst donanımı oluyor. Eğer gerçekten lüks ve premium bir Dacia deneyimi yaşamak istiyorsanız net Journey alın derim. Extreme ile Journey arasında müthiş bir değişim yaşıyor. Alt donanımlarda orta konsolda Duster arasında hiçbir fark yok. Şeyi düşünüyorum, madem Bigster olarak gelecekti, Duster neden küçük Bigster olup çıktı? Journey'e gelince burada bir kablosuz şarj pedi ve küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alanla 2 adet USB bağlantı noktasıyla 12 volt soket girişine yer verilmiş. Ayrıca çift bölgeli otomatik klimanın olduğunu da söyleyeyim. Otomatik viteste bu şık vites seçicisiyle hemen yan tarafında elektronik park freni de yine Dacia'da görmeye pek alışkın olmadığımız bir şey oldu. Devamında ise kullanımının artık zor mu yoksa kolay mı olacağı konusunda müthiş bir tereddütte kaldım. Üstü sürgülü kapakla açılıp kapanabilen 2 adet bardak daha yer verilmiş. Of! Böyle boydan boya tavanın tamamını kaplayan panoramik cam tavanı da var desem ne dersiniz? Hem de açılıyor ha, öyle yalandan değil. Perdesi de var ve kol dayama içinde de soğutma özelliğiyle birlikte derin bir saklama alanı bulunuyor. Duster'da da çok beğendiğim U-klipler Bigster'ın da favori özellikleri arasında. İlk defa Duster'da gördüğüm ve gerçekten belki hiçbir zaman kullanmayacağımız ama ihtiyaç anında büyük kurtarıcı olabilecek çözümsel yolculuğuyla U-klip Bigster'ın da iç mekanında bulunuyor. Duster'ın arka tarafı beni çok şaşırtmıştı. Yani beklediğimden biraz daha basık duruyordu. Meğer benim beklediğim şey Bigster'mış. Gerçekten boyutsal olarak büyümenin en çok arka aşamalarına yaradığı yeni Bigster'da koltukların tasarımları her ne kadar Dacia kalitesinde sabit kalsa da diz ve baş mesafesi etkileyici. 4 cam elektrikli, onu da ekleyeyim dostlar. Orta tarafın açıldığında bagaja direkt erişimin olması da uzun yüklerin daha rahat taşınmasını sağlar. Bardaklıklar da burada duruyor. Orta konsol üzerinde havalandırma çıkışlarına ön tarafta bulunan U-kliplerin eşlik etmesi. Bir de USB bağlantı noktası eklenince daha ne olsun ki dedirtti. Şimdi size bir Dacia'da daha önce hiç görmediğiniz bir şey göstereceğim dostlar. Evet, yeni Dacia Bigster'ın bagaj kapağı artık elektrikli olarak açılabiliyor. Burada kızaklı pandizotla ayrılan ve arka koltuklar normal konumundayken 667 litre gibi
değil Dacia'da bu segmentte ilk defa duyduğumuz bir hacim sunuluyor. Arka koltukları yatırıp hacmi 2,7 metre uzunluğa çıkarmak için de hiç öyle büyük zahmetlere girmeden şu kenardaki kollar sayesinde koltukları tek hamlede yatırabiliyorsunuz. Bagajın ışıklı oluşu ve 12 volt soket girişiyle enerji ihtiyacına cevap vermesi de onun şık hareketlerinden olmuş. Onun dışında dostlar yeni Dacia Bigster'ın bagajında birçok küçük bölmeyle büyük küçük eşyalarınız gayet rahat şekilde saklanabilir. Açıkçası ben burayı çok beğendim. Böylesine büyük bir hacme sahip olması da onun C-SUV segmenti içinde çokça tercih edileceğini gösteriyor. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Dacia'dan Renault'a geçince her ne kadar aslında aynı marka gibi olsa da Dacia severlerin üzüldüğü Duster'ın yerine çok güçlü bir alternatif geliyor. Düşünsenize hem daha büyük hem daha premium hem de diğer C-SUV'lardan biraz daha avantajlı. Şirketlerin beyaz yakalı premium arabası da olur. Müteahhitlerin yeni gözdesi de. Güvenlik konusunda yıllar geçse de hiç değişmeyen Duster'ın 3 yıldızlı Euro NCAP test sonuçlarından sonra Bigster'ın da Euro NCAP sonuçlarını gerçekten büyük bir heyecanla bekliyorum. O sonuçlar için çalışmalar sürerken standart olarak gelen GSR2 özelliklerine ADAS güvenlik sistemleri de eklenince olası kazalar daha olmadan önlemek isteniyor. Bu uğurda yeni Dacia Bigster'da güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde son nesil sistemler kullanılmış. En çok vurgulanan özelliğin adaptif hız sabitleyici olduğu yeni Bigster'da acil durumlarda sizin yerinize fren yapan acil durum freni, trafik işaretlerini tanıma sistemi, şerit takip uyarısı ve şeritte kalma asistanı, özellikle şehir içinde bir kere kullanınca adeta müptelası olacağınız 360 derece kamera sistemi. Yine benim oldukça fazla sevdiğim özelliklerden her zaman yanan uzun farların karşıdan gelen arabayı rahatsız etmemek için kapanıp arabayı geçince tekrar açılmasını sağlayan otomatik yanan uzun farlar yeni Dacia Bigster'ın sürücü yardımcı özellikleri arasında bulunuyor. Bu arada yerden 22 santim yüksekte olduğunda ekleyeyim dostlar. Tabi az önce de dediğim gibi çarpışma test sonuçlarından nasıl bir puanla ayrılacağını da çok merak ediyorum. Testler yapılır yapılmaz yine kanalımızda haberinde bizden duyacaksınız. Sizlerin de en çok merak ettiği sorulardan biri acaba 4x4 olacak mı? Hibritin yanında dizel olur mu? Türkiye'ye hangi motorlarla gelecek sorularının cevaplarına erişmeden hemen önce aşağıdaki bulunan beğen butonuna basmayı ve hemen yan tarafındaki abone ol butonuna basmanızı tekrardan hatırlatıyorum dostlar. Şimdiden sağ olun, var olun. Yeni Dacia Bigster 4 farklı donanım seviyesinde geliyor. Essential'da 17 inçlik jantlar, tavan barları, 10.1 inçlik dokunmatik multimedya ekranına 7 inçlik dijital gösterge ekranı eşlik ediyor. Buna ek olarak manuel klima kontrol ünitesiyle park sensörü ve kamera da standart. Ayrıca en boş denebilecek Essential'da 4 camda otomatik geliyor dostlar. Expression'da ise Essential'daki donanımlara ek olarak çift bölgeli otomatik klima ekleniyor. Elektronik park freni, yağmur sensörü, otomatik katlanır ayna ve arka koltukları yatırmanız için o bahsettiğim kolaylık tuşuna da sahip olacaksınız. Üçüncü donanım olan Extreme'de ise jantlar 18 inç oluyor. Modüler tavan rayı, Copper Brown yani şu kahverengi trim parçaları, panoramik cam tavan, anahtarsız giriş ve çalıştırmayla yıkanabilir mikro cloud döşemeler standart olarak geliyor. Ayrıca 10 inçlik dijital göstergeyle 6 hoparlörlü Arkamis 3D ses sistemiyle yokuş iniş kontrolü de Extreme donanımın özelliklerinden. Bigster'ın full artı full gırtlak dolu versiyonu ise Journey oldu dostlar. Burada tasarımda ufaktan bir değişiyor. Zaten buradaki farkı da siz bakınca bile anlıyorsunuz. En büyük fark iç mekanda yüksek konsol, elektrikli sürücü koltuğu, kablosuz telefon şarjı ve adaptif hız sabitleyiciyle karizmatik bir tasarım sizi bekliyor. Tabi motor seçenekleri ne olacak, dizel olacak mı diye bize de sordunuz. Yeni Bigster'da 4 farklı motor seçeneği sunuluyor. İlk sırada 1.2 TC 3 silindirli benzinli motor bulunuyor. 48 volt mild hibrit olarak gelen bu motordan 140 beygir güç alacaksınız. Gayet iyi bir değer. Bünyesindeki 0.8 kWh bataryayla ilk çalıştırmayı elektrikli şekilde yapan Bigster ortalama 5.6 litre yakıt tüketimine sahip. İşte biraz işleri karıştıracak kısım şanzıman olacak gibi, bu motoru 6 ileri manuel şanzımanla yöneteceksiniz dostlar. İkinci sırada ise Eco-G adı verilen doğuştan LPG'li motor bulunuyor. 48 volt mild hibrit 1.2 TC'ye motor eşlik eden 49 litrelik LPG tankıyla toplamda 99 litre yakıt deposuna sahip olan LPG'li Bigster. Bu motordan da 140 beygir güç üretiyor ve tam dolu depoyla 1450 kilometrenin üstünde menzil vaat ediyor. Yani kabaca bugünün benzin ve LPG fiyatıyla 3500 liraya 1450 kilometre yol gidebileceksiniz. Yeni Bigster'ın en güçlü, en verimli ve muhtemelen en pahalı versiyonunda bulunacak motoru ise
155 beygir güce sahip olan hibrit 155 isimli motor oldu. 107 beygir güç üreten 4 silindirli motora eşlik eden 230 volt 1.4 kWh batarya sistemiyle 155 beygir güç, 170 Nm tork üretiliyor. Bu motorun kombine menzili ise 900 km civarında. Burada Dacia şunu diyor: şu an Duster ve Jaguar'da kullanılan hibrit 140 isimli motordan biz beygiri ve gücü fazla tuttuk ama menzili düşürmedik. Bu motorun en büyük farklarından biri de siz fişe prize takmadan yolda kendi kendine şarj olması oluyor dostlar. Ama nasıl bir fiyatta gelecek o çok önemli tabii. Ayrıca tek otomatik vitesli versiyonu buydu. Şimdi geldik sorunun en can alıcı kısmına. 4x4 var mı? Evet, var dostlar. 1.2 litrelik motorun 4x4 versiyonu var. Fakat yine bizi şaşırtmadı elbette. Bu 4x4 versiyonu sadece 6 ileri manuel vitesle yönetiyorsunuz. Yani neden şu versiyona bir otomatik şanzıman koymuyorlar, inanın anlamıyorum. Elbette yeni Bigster'ın en çok merak edilen konularından biri de fiyatı. Fiyat henüz ne Avrupa pazarında ne de Türkiye'de açıklanmadı. Fakat yeni Duster'ın Avrupa'daki 18.950 euroluk başlangıç fiyatının Türkiye'de 1.345.000 liraya tekabül etmesi, yeni Bigster'ın da ortalama 20.000 euro civarında olması beklenince sizce kaç bin liraya satışa çıkar? Tahminlerinizi ve eder fiyatını yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Fiyat elbette buradaki en büyük kriterlerden bir tanesi. Şüphesiz ki segmentinin en uygun fiyatlı modellerinden biri olacak Bigster'ın. CSU segmentindeki diğer modellerle nasıl bir mücadele sergileyeceğini de şimdiden büyük bir merakla bekliyorum. Peki siz yeni Dacia Bigster'ı beğendiniz mi? Aklınıza takılan her şey ve yeni Dacia Bigster hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.